Ama bende hiçbir ağrı, sızı, hiçbir şey yok. Bağırsakta oluşan bir kanser. Karaciğere de atlamış. Sağ karaciğer komple hemen hemen yokmuş gibiydi. Biz de yani nadir bu kadar çok büyük görüyoruz. Benim hiçbir şeyim yoktu. Yıllık check-up yaptırıyorum ben. 2014 yılında da Mart ayında check-up'ımı yaptırdım. Doktorum tabii baktı bu şeylere. Beni hemen hematolojiye gönderdi. Ben şimdi şaşırdım ne oluyor diye. Ondan sonra diğer tetkikler yapıldıktan sonra da benim kanser olduğum ortaya çıktı. Bağırsakta oluşan bir kanser. Karaciğere de atlamış. Karaciğerde koskocaman devasal bir tümör bulmuşlar. Ve bunun da tabii ki nereden geldiğini anlamak lazım. Karaciğerde de en çok fazla aslında başka organlardan metastaz yaptığı için orada da bir taramaya girdi. O taramada da aslında hastanın da aynı zamanda kolon yani kalın bağırsakta bir kanser olduğunu tespit edildi. Ama bende hiçbir ağrı, sızı, hiçbir şey yok. Kanser olduğumu öğrenince tabii ki büyük bir şok yaşadım. Evdekiler üzgün, ben üzgün. Neyse düşündüm, dedim ki ya bu sadece bende oluşan bir hastalık değil. Bu hastalığı da işte tedavisi var. Yani bu bir sistematik bir hastalık. Yani sadece bir lokal problemimiz yok. Yani sadece kalın bağırsakta bir problemimiz yok ve sadece karaciğerde bir problemimiz yok. Böyle bir durumlarda sistemin içinde yani kanın içinde de, lenf yollarının içinde de, kanser hücreleri de tabii ki şüphemiz olduğu için ilk önce bir ön tedavi, kemotedavi olarak vermek amaçlı ilerlemek mantıklı. Bunun iki çeşitli mantığı var. Bir, dediğim gibi tümörü küçültmek. Çünkü kolon tümörlerinde özellikle karaciğer metastazı olsa veyahut da kendi öz kolondaki tümör olsa kemotedavi gayet güzel yanıt veriyor ve tümörler küçülebiliyor. Bu tabii ki cerrahi daha kolaylaştırıyor. Ama aynı zamanda esas bence daha çok önemli amacı kanseri bir şekilde yani o sürekli o gaza basıyor. O gazı, o ayağı gazdan çekmek ve bir şekilde o daha fazla başka bir yerlere yayılmasını önlemek. Çünkü siz diyelim ki bunu yapmadan ameliyata girerseniz zaten şu an öyle aktif olan bir tümörü ameliyat ettikten sonra ve yapılacak olan ameliyatlarda küçük ameliyatlar değil ve ameliyattan sonra diyelim ki bir komplikasyon çıkarsa bu tarz ameliyatlarda olabilir. Ondan sonra onun tekrar kemotedavi alınabilme süreci uzayacak. Uzadığı zamanda da hastanın bir şekilde ciddi bir zaman kaybı olacak. Ve bu dönemin içinde bağışıklık sistemi düştüğü için sistemin içinde gerçekten kanser hücreleri varsa ondan sonra onlarda çok ciddi bir patlama görüyoruz. Bu nedenle de bunu da yani yaşamamak için böyle bir durumlarda zaten konsey kararıyla da ön tedavi verilmesine karar verdik. Doktorum bana her aşamasını anlattı. 11 saat benimle uğraşmışlar yani. Özellikle karaciğerde çok fazla tutulum var ise ve burada var dedim yani sağ karaciğer aslında zaten de normalde sol karaciğerden daha büyük bir organdır. Ve bu nedenle sağ karaciğerin bir şekilde ciddi bir şekilde eksikliğini hissederiz. Orada tümörün küçülmesi, sol tarafında reaktif olarak da artık zaten sürekli o tümörün sağ tarafa giden damarlara baskı uyguladığı için sol taraf kendiliğinden daha fazla büyüdü. Bu zamanı da bizim için kendimize kullanabilir. O yüzden çünkü sağ tarafı komple alacağımız için hastaya sadece sol tarafı kalacak ve sol tarafı çalışması lazım. Ve bunları yaptığımız araştırmalarda, görüntülerde büyüdüğünü gördükten sonra sağ tarafını çıkartıp bir şekilde en azından karaciğeri temizlemiş durumda olduk. Böyle bir durumlarda biz direkt çünkü bu sağ tarafın karaciğerini komple çıkartmak yani bizim karaciğerde yaptığımız en büyük ameliyatlardan birisi. İlk önce karaciğeri sağlama tuturuz çünkü hastanın gelecekte sağ kalımını etkileyen organ aslında karaciğerdeki tutulumdur. Genelde primer odak değildir. Bunu yaptıktan sonra genelde biz bridging kemotedavi dediğimiz yani bu zamanı yani kolonu çıkartana kadar kapatacak olan zamanı bir kemotedaviyle kapatmaya amaçlı kemotedavi verdik ki bu bekleme sürecinde tekrar bir patlama olmasın. Ve bunu da bekledikten sonra biz kolon kanserin yani sağ taraftaki olan kanseri sağ kolonu çıkartarak tamamladık. Bundan önceki yaptığımız
görüntülemelerde herhangi bir şekilde başka bir yere nüks veya metastaz olmadığını gördük. Yoğun bakımda da işte bir gün kaldım. Ondan sonra da çıktım. Doktorum hemen yine aynı hareketleri yapmam gerektiğini, spor yapmam gerektiğini, yürüyüş yapmam gerektiğini söyledi. Onun dediklerinin hepsini yaptım. Şimdi çok iyiyim. Aşağı yukarı 2. seneye giriyoruz. Şimdi şu an hastamız uzun zamandan beri herhangi bir şekilde tümör olmadan, herhangi bir nüks olmadan yaşayabiliyor. Bu yine tekrar karaciğer hastalıklarında, pankreas hastalıklarında, bizim alanımızda yaptığımız hastalıklarda şunu tekrar gösteriyor. Yani bu bir takım işi. Yani sadece iyi bir cerrah olmaya gerek yok. Aynı zamanda iyi bir onkologdan, iyi bir girişimsel radyologdan özellikle ilerlemek böyle durumlarda her zaman bize bu kadar çok radikal bir şekilde işlemlerimizi yapmamıza izin veriyor. Vallahi ben sağlığıma kavuşma aşamasındayım şu anda. Son aşamalara geldik. Yani benim kalkıp tekrar böyle bu şekilde buralara gelmem mucize yani. O 2 tane ameliyatım bayağı bir mucize oldu bana yani.